Bugün Gürcistan'ın ortasında kimsenin tam olarak tanımadığı bir ülke var. Kendi bayrağı, kendi askerleri ve sınır kapıları var. Ama dünyanın büyük bölümü orayı hala başka bir ülkenin toprağı olarak görüyor. Burası Güney Ossetya ve haritada küçücük görünen bu dağ bölgesi aslında 21. yüzyılın ilk büyük Avrupa Savaşı'nı başlatan yer. Daha da ilginci ise şu: bugün Ukrayna'da gördüğümüz birçok şeyin provası ilk kez burada yaşandı. Mesela bölgedeki insanlara Rus pasaportları dağıtıldı. Öte yandan ayrılıkçıları koruma bahanesi kullanıldı ve ardından Rus tankları sınırı geçti. Yıl 2008'di. Dünya Pekin Olimpiyatlarını izlerken Kafkas Dağları'nın arasında sessizce yeni bir dönem başlıyordu. Zira Sovyetler Birliği çöktükten sonra Rusya ilk kez komşu bir ülkeye açık şekilde saldırıyordu ve Putin dünyaya tek bir mesaj veriyordu: ben geri döndüm. Ama neden? Bunu anlamak için Kafkasya'yı anlamamız gerekiyor. Burası dünyanın en karmaşık bölgelerinden birisi. Dağlarla bölünmüş halklar, yüzlerce farklı etnik grup, bitmeyen sınır tartışmaları ve tüm bunların tam ortasında Osetler. Aslında bu insanlar ne Gürcü, ne Rus, ne de klasik anlamda tam bir Kafkas halkı. Kökenleri İskitlerin torunları sayılan Alanlara dayanıyor. Konuştukları dil ise Hint-Avrupa dil ailesinin İran koluna ait. Yani Farsça ile uzaktan akraba bir dil konuşuyorlar. Kısacası aslında Kafkasya'nın ortasında yaşayan farklı bir halktan bahsediyoruz. Tarih boyunca Osetlerin yaşadığı topraklar Kafkas dağlarının iki tarafına yayılmıştı. Dağların kuzeyindeki bölgeye Kuzey Ossetya, güneyindeki bölgeye ise Güney Ossetya deniliyordu. Bu ayrımın siyasi hale gelmesi ise 19. yüzyılda oldu. Rus İmparatorluğu Kafkasya'yı ele geçirince Kafkas Dağları'nı doğal idari sınır olarak kullanmaya karar verdi. 1801'de Gürcistan Rus İmparatorluğu'na katıldığında Güney Ossetya Tiflis yönetimine bağlandı. Ancak Kuzey Ossetya ise doğrudan Rus kontrolünde kaldı. İşte bu karar Oset halkının resmi olarak bölünmesinin ilk adımıydı. Bu durum Osetlerin hafızasında derin bir yara bıraktı ve zamanla Kuzey ve Güney Osetya'yı yeniden birleştirme fikri milliyetçi düşüncenin merkezine yerleşti. 1917'deki Rus devrimi ve ardından Sovyetler Birliği'nin kurulmasıyla birlikte Kafkasya'nın etnik haritası yeniden çiziliyordu. Bolşevikler, Lenin ve Stalin liderliğinde eski Çarlık İmparatorluğunu etnik temelli yeni bir federal yapıya dönüştürdüler. Bu sistemde farklı halklara farklı seviyelerde özellikler veriliyordu. İşte bu süreçte 1922 yılında Sovyet yönetimi Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti içerisinde Güney Ossetya Özerk Oblastı'nı kurdu. Başkent ise Tişinvali oldu. Kuzey Ossetya Rusya içinde çok daha güçlü bir özerk cumhuriyet statüsü almıştı. Güney Ossetya ise daha düşük yetkilere sahip bir oblast olarak kaldı. Bu durum Güney Osetyalılar arasında doğal olarak bir dışlanmışlık hissi yaratıyordu. Ve birçok Oset kuzeydeki kardeşleriyle birleşmek istemeye başladı. Ama Sovyetler Birliği'nin en büyük özelliği şuydu: Tişinvali zamanla karma bir şehre dönüştü. Gürcüler ve Osetler aynı sokaklarda yaşıyordu. Ama bu huzur büyük ölçekte yapaydı. 1980'lerin sonunda Sovyet sistemi çözülmeye başlayınca o bastırılmış duygular bir anda patladı. Mihail Gorbaçov'un reformları merkezi kontrolü zayıflatmıştı. Gürcistan'da güçlü bir bağımsızlık hareketi yükselmeye başladı. Çünkü insanlar artık Moskova'dan ayrılmak ve onlardan kopmak istiyordu. Ama aynı anda Güney Ossetya'da da farklı bir milliyetçilik yükseliyordu. Çünkü onlar Gürcistan'la değil Rusya'dan yana olmak istiyordu. Özellikle de Adenom Niyas adlı Oset milliyetçi hareketi giderek güç kazandı. Öte yandan 1980'lerin sonunda Gürcistan'da da milliyetçilik yükselmeye başlıyordu. Yeni sloganları ise şuydu: Gürcistan Gürcülerindir. Ve bu söz Abazları, Osetleri ve Azerbaycan Türkleri başta olmak üzere tüm azınlıkları korkutmuştu. Tüm bunlar tartışılırken 1990 yılının Aralık ayında Gürcistan parlamentosu çok tartışmalı bir karar aldı. Böylece Güney Osetya'nın özerk statüsü kaldırıldı ve birkaç hafta sonra da savaş başladı. Bu savaş son derece kaotik ve acımasızdı. İki tarafta etnik saldırılar gerçekleştiriyordu. Oset milisler Gürcü köylerini boşaltıyordu, Gürcü birlikler ise Oset köylerinde benzer saldırılar yapıyordu. Tişinvali aylarca kuşatma altında kaldı. Şehir harabeye dönüşmüştü ve yaklaşık 1000 kişi öldü.
100 bin civarında insansa evini bu süreçte terk etmek zorunda kaldı. Ama savaşın ardında bambaşka bir güç vardı. O da elbette tahmin edebileceğiniz üzere Rusya'ydı. Moskova resmi olarak tarafsız görünüyordu ama sahada ayrılıkçılara silah ve destek sağlıyordu. Çünkü Kremlin için asıl mesele sadece Güney Ossetya değildi. Asıl korku Gürcistan'ın batıya yaklaşmasıydı. Ve bu korku 2023'te daha da büyüdü. Çünkü Gürcistan'da Gül devrimi yaşandı. İktidara genç ve batı yanlısı Mihail Saakashvili geldi. Bu adam Amerika'da eğitim almıştı, NATO'ya girmek istiyordu ve Avrupa Birliği'ne yaklaşmaktan yanaydı. En önemlisi ise kaybedilen toprakları geri almak istiyordu. İşte bu Moskova için kırmızı çizgiydi. Çünkü NATO doğuya doğru zaten ilerliyordu. Önce Polonya, sonra Romanya ve Baltık ülkeleri. Şimdi ise sırada Gürcistan vardı. Ama Kremlin bunu durdurmak için yepyeni bir strateji geliştirdi. Rusya, Güney Ossetya halkına kitlesel şekilde pasaport dağıtmaya başladı. 2008'e gelindiğinde bölgedeki insanların büyük bölümü artık Rus vatandaşıydı. Bu çok kritik bir hamleydi. Çünkü artık Kremlin şunu diyebiliyordu. Orada bizim vatandaşlarımız var. Biz onları korumak zorundayız. Ve yıllar sonra Ukrayna'da göreceğimiz bu model ilk kez burada kurgulanmıştı. 2008 Ağustos'una gelindiğinde ise bölgede gerilim patlama noktasına ulaştı. Gürcü köyleri vuruluyordu. Karşılıklı çatışmalar artıyordu. Ve 7 Ağustos gecesi Saakashvili büyük bir kumar oynadı. Güney Ossetya'ya tam ölçekli operasyon emri verdi. Plansa basitti. Tişinvali hızlıca ele geçirilecek, ayrılıkçılar dağıtılacak ve Rusya müdahale edemeden kontrol sağlanacaktı. İlk saatlerde operasyon oldukça başarılı görünüyordu. Gürcü birlikleri şehre girmişti. Ama sonrasında Kafkas Dağları'nın altındaki Roki tünelinden adeta Rus tankları çıkmaya başladı ve Gürcistan birkaç gün içerisinde ezildi. Rus uçakları askeri üsleri bombalıyordu. Radar sistemleri vurulmuştu. Karadeniz'deki filolar esir alınmıştı. Haliyle tüm bu süreçler Tiflis yönetimini şok içinde bırakmıştı. Çünkü batıdan beklenen desteği hiçbir zaman alamadılar. Evet, açıklamalar vardı, kınamalar vardı ama kimse Rusya'yı durduramıyordu. Zaten 5 gün sonra ateşkes yapıldı. Ama Moskova istediğini çoktan almıştı bile. Gürcistan aşağılanmıştı. Rusya ise dünyaya gücünü göstermişti. Ve ardından Kremlin daha da ileriye gitti. 26 Ağustos 2008'de Güney Ossetya ve Abazya'nın bağımsızlığını resmen tanıdı. Dünya bunu kabul etmese de Moskova asla geri adım atmadı. Haliyle bugün Güney Ossetya'da binlerce Rus askeri bulunuyor. Bölge kağıt üzerinde bağımsız görünse de gerçekte Moskova'nın askeri karakoluna dönüşmüş durumda. Benzer bir durum Abazya için de geçerli. Bu bölgeler artık dünyanın en yoğun militarize edilmiş alanlarından birisi haline geldi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Abazya hakkında video yapmamı isterseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Fikirlerinizi ise yorumlarda muhakkak bekliyorum. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.